aşırı evham, korku gibi rahatsızlıklara aslında yakalanmış olan kişilerle ilgili bu çok daha da artacak. Öyleyse aslında şu andaki durumlar, yapay kıtlıkla ilgili durumlar birçok kişiyi, ülkeyi aslında demek ki önümüzdeki dönemde derinden etkileyecek ve sarsacak. Neden? Hem diyoruz ki bütün gıdalar, yiyecekler var ama hatırlayın bir şeyin şu söylentisi vukuundan, olayın kendisinden daha beterdir, daha çok etki yapar. Şimdi bugünkü medya dikkat ederseniz belli bir şeyi sürekli pompaladıkça dünyanın 10 hafta yiyeceği kaldı, gıdalar bitiyor, buğdaylar işte ölüm bilmem ne şeklinde, kuru kafalar, şunlar bunlar, öldük bittik yandık. Yani daha ne oldu ki? Hani Ukrayna daha hani şurada 1-2 aylık bir savaş var. Hani dünya 1-2 aylık stokla oradan çıkamadı edemedi diye şu anda aç kalacak bilmem ne olacak durum değil. Ki hatta geçmişe de şunu da söylemiştik. Yanı başımızdaki diyelim ki Afrika'daki birçok ülkedeki açlıklar bile çok rahatlıkla iyileştirilebilir ve giderilebilir. Burada da mesela birçok arkadaşlarımız şuna şahit olmuştu. Orada bazı Türkiye'de de su ve çikolata firmaları, biliyorsunuz markaları. Orada bütün böyle birçok kuyuları kendileri açıp kendileri o su alanlarına sahip olup parayla bunları satma durumda olup da oradaki köylüler ya da işte halktan bunları esirgeyip özelleştirip bir şekilde orada susuzluklar oluşturdukları ile ilgili de yıllardan beri bir sürü bilgiler vesaireler geliyor. Bunlar çok olağan şeyler. Bakın bunlar var. Yani bunlar var diye şimdi korkmalı mı kişi ya da işte şimdi ne yapmalı, ne önlem almalı ve bunun bizim ruhsal alanımızdaki neye denk geldiği ve neden böyle bir yansıma karşılaşıyoruz? Asıl önemlisi bu ve bunu biz iyileştirebilir miyiz? Hayatımızda iyileştirebilir miyiz? Bu tip korkuları, pompalanan enerjileri, frekansları dengeleyebilir, kendimiz buradan özgürleştirebilir ve hatta dayatılan çeşitli rahatsızlık, hastalık, yani yine birkaç ay evvel söylemiştik. Şimdi bundan sonra 2 tane rahatsızlık geliyor diye. Bunlardan bir tanesi çiçek türevleri, çiçek rahatsızlığı türevleri, diğer bir tanesi de hepatit türevleri. Şimdi bunlarda tabii şöyle bir çok önemli bir şey var. Hepatitin bu moda virüslere bağlı bazı durumlarla bağlantısı var. Bunu zaten şey yapacağız. Vaktiyle o konuyu anlatacağız. Prensipleriyle, mekanizmalarıyla. Diğer taraftan da kişilerin bir ölüm korkusu var. Bu da özellikle gerek iklimsel durumlar. Hani dünya yaşanacak halden gidiyor, dünya öldü, bitti, şudur, budur diye bir sürü yayınlar ve sistemler gittikçe artan bir şekilde. Hani şu andakiler çok daha kibar ama çok daha büyük korkular ve pompalanacak olan hani böyle destekleyici de durumlar. Şimdi hatırlarsanız bu moda virüsler ilk başlarken Çin'de yolda yürüyen insanlar böyle patır patır dökülüp ölüyorlardı. Havaalanlarının önlerinde, işte o turnikelerin önlerinde falan böyle bir sürü insanlar böyle pat diye böyle gidiyorlardı. Şimdi bunları seyrettirildi. Hiç böyle alakasızdı bakın. Tiyatro çok önemli. Algı mühendisliği çok önemli. Ve dünyadaki neredeyse büyük bir grup, medya grubu bunları bize yayınladı, gösterdi, anlattı ve seyredenler hani eskilerin deyimiyle zombileşir gibi ona inandılar. Bu arada da size bir bilgiyi hatırlatayım. Geçmişten bir önemli bir mesajdır bu. Gelecekte diyor öyle bir pencere açılacak ki o pencereden hani bakanların boynuzları çıkacak ve hani neredeyse işte bir zombi haline gelecekler. İşte bugün medya ve işte birçok yayın bir şeyi tekrar yaparak insanı gerçekten başkalaştırarak duygu ve işte enerji alanlarını korkuya, endişeye ve olumsuz frekanslara çok kolay götürebilmekte.
Buradan tabii ki sakınabilmek önemli. Ama ola ki bugüne kadar sakınmadıysak da yine de anlatacaklarımız, paylaşacaklarımız bunlarla ilgili iyileştirmeye de önemli roller oynayacak. Bunun dışında birçoklarınız şimdi hem Instagram'da yayınladık ama zannediyorum YouTube'da yayınlamadık. İşte yeni kampımızı tamamladık. Dün işte Fethiye'de oradaki katılan arkadaşlarımızla ilgili bazı ufak tefek yayınlar yaptık. Onların daha böyle detaylı bölümlerini paylaşacağız. Tabii sizlerden çok yoğun şeyler geliyordu. Hani neden biz duyamıyoruz, biz işte bir yerde kamp oluyor da biz bilgilenemiyoruz diye. Biz de bunun üzerine dedik ki biz WhatsApp grubumuz olan arkadaşlarımız herhalde 10 bin üzerine zannediyorum. Onlara bugün saat 10 itibariyle link yollayacağız WhatsApp grubumuz olanlara ve isteyenler bu çalışma yani Haziran'ın 15 ile 19'u arasında yine Fethiye'de yapacağımız kampa isterlerse katılabilecekleri bir durum yaratacağız. Dediğim gibi bizim kamplarımız hani böyle başladı, link geldi, başladı. Birçoğu şimdi orada ayrılan belli bir sayı ayrıldı. Hani bir 20 dakika, yarım saat arası tamamlanıyor, bitiyor. Ama orada işte yine tetikte olmak, uyanık olmak önemli. İnşallah vaktiyle güzel böyle eğitimlerde, çalışmalarda bir başlangıç kampı şeklinde olacak bu. Ruhsallığın, maneviyatın, bedensel ve duygusal bütünlüğüne iyileştirme ile ilgili, dönüşümle ilgili bir kamp yapacağız. Ayrıntıları arkadaşlarımız zaten girdikleri şeyden linkte herhalde tıkladığında ulaşacaklar. WhatsApp grubumuza sadece olanlara bu link saat 10 itibariyle gelecek. Dediğim gibi. Diğer taraftan arkadaşlar şimdi dedik ya bir de ölüm korkusu var. İşte insanların ölmekten korkmasının tetiklenerek gittikçe arttırılacağı bir dönemdeyiz. İşte örneğin savaşlar, değil mi? Savaşları seyrediyorsunuz. Sürekli birilerinin ölümünü, öldürülmesini, işte diyelim ki bazen gazete manşetlerinde, bazen işte 3. sayfa haberlerinde vesaire bir ölüm korkusu pompalanmakta. Şimdi hani bir insanı öldürmekten daha böyle fazla bir etki yapan bir şey ölmekten korkmak. Şimdi bu da aslında yine dönemimizin önemli bir altı çizilmesi gereken bir mekanizması. Buranın da iyileştirilmesi yine mümkün diyoruz. Onun dışında herhangi bir konuda bir yokluğa, bir kıtlığa düşme ile ilgili bir eksiklik var bazı kişilerde. Anneleri, anneanneleri, belki kimileri savaş yaşadı, kimisi zorluklar yaşadı. Aman tabağındaki son lokmaya kadar sıyırmazsan şöyle olur, böyle olur. İşte bilmem ne yap. Yani adam doysa da onu artık yemek bitirmek zorunda yoksa yok kalacak, kıt kalacak. Şimdi tabii ki onu bir bilgiyle söylediler. Bu bilginin içinde önemli özler var. Yemeğe saygı, değer vermek. Ama sen o yemekten de daha değerlisin. Doyduysan icap ederse yemeği orada da bırakabilirsin. Daha önemlisi talebini bilerek doyacağın kadarını almak, değil mi? Yani yiyeceğinden fazlasını ki özellikle hatta mesela şu anda yurt dışındaki birçok ülkede neredeyse bizim gibi böyle her şey dahil tatiller yok. Ve bu her şey dahil tatillerimize de şöyle bir şey var ki birçok insan yeteri kadar ihtiyaç kadar değil ihtiyacından fazlasını alabiliyor. Tabii ki şimdi bu savurma, saçma hal ve endişeleri de onun kendi hayatında başka alanlarda da bir şeyleri saçmalamasına sebep oluyor ki bu da işte aslında onun hayatındaki yokluk bilincinden kaynaklanıyor yine. Bir şeylerin yok olacağı, gideceği ama bazen de şimdi bir aile içerisinde
çocuğunu kaybetmekte. Çocuk yok olacak. Zenginliği gidecek, yemeği gidecek, şunu gidecek. Şimdi bununla ilgili panik, korku yaşayanların öncelikle çok dikkat etmesi gereken bir şey ki buradan özgürleşmek çok çok önemli. Özgürleşemeyenler ki zaten sistem, hani anlattım böyle şeytan mekanizması çalışmasında, şu andaki mevcut sistem zaten bu korkuları arttırarak insanları kolay güler hale getiriyor. Özellikle olumlu ya da olumsuz zannettirilen yerlere karşı, hani ne dedik? Diyelim ki çoğu yerde iki tane parti var. A partisi, B partisi. Hani başka bir şey yok. Ya da işte ya Kuzey grubu var ya Güney bilmem ne grubu var. İşte hani dünya üzerinde. Ve bunlardan bir tanesini seçmek durumundasın ve taraf olmak durumundasın gibi bir politika var. Bunların hepsi bir algı mühendisliği olayıdır. Sosyal mühendisler tüm bunları çok güzel bir şekilde hazırlar, ülkelerin, insanların önüne koyarlar. Yeteri kadar ehlileşmemiş, kendini geliştirmemiş kişiler de bunlara kapılırlar. Bizim çocukluğumuzda mesela bugün birçok kişiye çok komik gelecek bir sistem vardı. Sağcı mısın, solcu musun? O kadar komikti ki. Yani ama o anda okumuş, bir sürü hani bir şeyler geliştirmiş insanlar dahi oradaki noktayı anlayamayarak işte birbirlerine düşman oldular, birbirlerine zarar verdiler, hatta öldürdüler. İkisi de hesapta ülkeleri için, vatanları için birbirini öldürdüler ve daha sonra da ikisi de, iki tarafta bayağı büyük zararlar gördü. Ve arada bir sürü çocuklar, gençler ziyan oldu. Tabii ki onun da bir bilgisi, bir farkındalığıyla mutlaka ki işte daha sonraki gençlerde en azından buradan sakınma başladı. Ama bugün yine aynı şekilde iki kutupluluk, yani herhangi bir sistem içerisinde iyi polis kötü polis gibi bir sistem mevcuttur ve bu da özellikle kişilerin korku mekanizmaları tetiklenerek iş yapar. Sizin herhangi bir konuda, bir alanda bir kaybetmeyle ilgili bir endişeniz, bir zaafınız varsa o kaybetme korkusu üzerinden negatif mekanizmalar çok güzel sizi kullanacak ortamlar, haller hazırlar. Ama önce korkacağınız ve korkutulacağınız ortamların hazırlanması önemlidir. Bu alanlarda şimdi yeni gelen sistem özellikle iklim krizleri ve gıda krizleri.